Herkese merhabalar. Bugün sizlere Osmanlı Saray Mutfağı'nın en gözde sütlü tatlılarından biri olan Bursa'nın meşhur süt helvası tarifini hazırladım. Tüm püf noktalarını anlatmış olduğum bu tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Süt helvamızın muhallebisi için öncelikle tenceremize 100 gram kadar tereyağını alalım. Bu tarifte mutlaka tereyağı kullanmanızı öneririm. Şöyle tereyağını yakmadan güzelce kaşıkla karıştırarak eritiyorum ve hiç bekletmeden içerisine 200 mililitrelik bir su bardağıyla elenmiş unumu ilave ediyorum. Unu eleyerek eklerseniz içerisine kavrulurken de içerisinde herhangi bir topaklanma olmayacak ve güzelce kolaylıkla ununuzu kavurmuş olacaksınız. Bu tarifte ocağımızın altı sürekli kısık ateşte olacak. Kısık ateşte sabırla rengini döndürmeden tereyağıyla birlikte unu güzelce kavuracağız. Başından ayrılmadan ve sürekli karıştırarak toplamda 3-4 dakika boyunca tereyağıyla birlikte unu güzelce kavurdum. Ama dikkat edelim, kesinlikle unun rengi kararmasın. Aksi halde helvamızda koyu bir renk alacaktır. Süt helvasının içerisinde ben 1 kilogram kadar köy sütü kullandım. Sütüm şu anda soğuk vaziyette. Şimdi bunu kenara alıyorum ve kenardaki kavrulmuş unun üzerine 2 aşamada yavaş yavaş ekleyeceğim. Tereyağı ve un köpük köpük olup 3-4 dakika boyunca kavrulduktan sonra kenardaki soğuk sütü çırpma teliyle de sürekli karıştırarak 2 aşamada içerisine ekledim. Soğuk sütü ekledikten sonra şöyle sürekli karıştırarak içerisindeki unu güzelce süte yedirelim. İçerisindeki un tamamen kaybolup pürüzsüz bir kıvam alınca kalan sütün tamamını içerisine ekleyelim ve bu aşamadan sonra yine başından ayrılmayarak çırpma teliyle de sürekli karıştırarak süt helvamızı pişirmeye devam edelim. Süt helvasını pişirirken şöyle alttan ve her yerine gelecek şekilde karıştıralım ki süt helvasının dibi tutmasın. Süt helvası kaynamaya yakın 200 mililitrelik bir su bardağıyla içerisine bir bardak da toz şeker ekliyorum ve yine karıştırarak güzelce kıvam alması için pişirmeye devam ediyorum. Ocağın derecesini hiç arttırmadan sürekli de karıştırarak bu şekilde ben toplamda 20 dakika boyunca süt helvasını pişirdim. Şöyle son olarak da içerisine bir paket şekerli vanilin ekledim. Helvamızı kaynamaya başladıktan sonra hemen altını kapatmayalım. Şöyle üzeri de göz göz oluncaya kadar 1-2 dakika boyunca pişirmeye devam edelim. Süt helvasının son kıvamını da şöyle yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi epeyce akışkan bir kıvamda olması gerekiyor. Kaşıkla şöyle tersini çevirdiğinizde, elinizle bir çizik attığınızda birleşmiyorsa artık kıvamı da olmuş demektir. Şimdi pişen süt helvasını ocaktan indireceğim ve kenarda mikserle çırparak daha pürüzsüz ve ipeksi bir kıvam almasını sağlayacağım. Dilerseniz bu işlemi mikser yerine tel süzgeçten geçirerek de yapabilirsiniz. Şöyle 1-2 dakika boyunca çırptıktan sonra da hiç bekletmeden süt helvasını kaselere ya da benim de yaptığım gibi tepsinin içerisine dökerek fırınlama işlemi yapacağız. Ben bu aşamada yuvarlak bir fırın tepsisi kullandım. Sizler dilerseniz borcamda ya da isterseniz de porsiyonluk güveç kaplarında bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sabırla sürekli karıştırarak pişirdiğimiz süt helvası hiçbir şekilde tencerenin dibine de yapışmadı. Şöyle tepsiyi ileri geri sallayarak kenarda da 1-2 dakika bekleterek üzerinin kabuk tutmasını sağlayacağım. Beklettikten sonra şöyle üzeri de kabuk tutunca artık süt helvasını sadece üst ayarda açmış olduğum fırın içerisinde üzerini kızartacağım. Fırınımı 200 derecede ve sadece üst ızgara teli çalışır vaziyette açtım ve kontrollü olarak süt helvasının üzerini kızarttım.
Bizler süt helvasının üzerini epeyce kızarmış sevdiğimiz için ben her yerini güzelce kızarttım. Ama sizler daha az böyle üzeri yanık olmasın istiyorsanız süreyi daha kısa tutun. Ben yaklaşık 5 dakikada bu şekilde kızartmış oldum. Benim fırınım çok çabuk kızarttığı için süre 5 dakika tuttu ama sizler kendi fırınınızın ayarına göre lütfen süreyi kendiniz ayarlayın. Şimdi pişen süt helvasını kenara alıyorum ve üzerine de şöyle bir tepsi kapatarak kenarda 1-2 dakika dinlendirdim. Süt helvası piştikten sonra ılık olarak servis edilen bir tatlı. Şöyle ilk sıcağı çıktıktan sonra da keserek servis tabağına alıp kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde iftar sofralarına da çok yakışacak, görünümü ve lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek çok da lezzetli bir sütlü tatlı tarifi oluyor. Gördüğünüz gibi akışkan kıvamda ve aynı zamanda da çok da lezzetli bir süt helvası oldu. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.